Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran yumuşacık anne keki tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak çırpma kabının içerisine 4 adet orta boy yumurtamı aldım. Üzerine 1,5 bardak toz şeker ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile krema kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Kek yaparken kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edin. Mutlaka bir saat öncesinden sütü ve yumurtayı tezgaha alabilirsiniz. Çırpıcı yardımı ile karıştırmaya devam ediyorum. Ara ara çırpıcıyı kapatıyorum ki zarar gelmesin. Çok fazla çalıştırmayın. 30 saniyede bir kapatıp bir 10 saniye dinlendiriyorum. Daha sonra tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırdım. 1,5 bardak kadar yoğurt ekliyorum. İsterseniz yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz ama orijinal anne keki yoğurtla yapılır. Yoğurtla çok daha lezzetli oluyor. Yoğurdu ben kıvamlı kullandım. Çok fazla sulu kısmından kullanmadım. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bir paket vanilin de ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi eledikten sonra bir spatula yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. Mikseri kenara alıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un miktarı değişebilir. Ben 3 bardak kadar un kullandım. Yine klasik bardakla. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir tatlı kaşığına yakında karbonat kullandım. Tamamen tepeleme olarak kullanmayın karbonatı. Silme olarak kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımı ile topaklanma olmadan yavaş yavaş karıştırıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Spatula yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. Yarım bardak kadar da kuru üzüm ekledim. Eğer seviyorsanız 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu arada tepsiyi de yağladım. Sıvı yağ ile fırça yardımıyla güzelce yağladıktan sonra kek harcını tepsiye döküyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Kek harcını döktükten sonra tepsiyi birkaç kez masaya vurup içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar pişiriyorum. Bu arada ben keki fırına sürdükten sonra yarım saat kadar hiç açmıyorum. Tamamen pişmesini de bekleyebilirsiniz. Yaklaşık 35 dakika kadar bir sürede tamamen pişiyor. Fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. Kekinizin güzel kabarmasını istiyorsanız kek tamamen pişinceye kadar kapağını açmayın. Kekim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardı.
Kullandığım tepsi 40 santimlik klasik fırın tepsisi. Bir bıçak yardımıyla kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kesiyorum. İç dokusuna hayran olacağınız muhteşem bir kek oldu. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.